Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size geç boşalma nedir? En sık görülen sebepleri nelerdir? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Geç boşalma, kişinin 1 saat ya da 2 saatin üzerinde ilişki süresinin devam etmesi ve boşalamaması ya da çok zor boşalması. Geç boşalma diyoruz buna. Bu ciddi bir cinsel fonksiyon bozukluğu aslında. Erken boşalmadan çok daha az görülse de görülen hastalarda hakikaten ciddi bir problem yaratıyor. Hem partneri için yaratıyor hem kendisi için yaratıyor. Partnerinde vajinal kuruluk, vajende yaralar meydana gelebiliyor. Kişinin penisinde yaralar meydana gelebiliyor. Ve bir sonraki ilişkiyi çift istemeyebiliyor. Ve kişinin çift için de ilişki bayağı bir yorucu oluyor uzun sürdüğü için. Onun dışında en sık görülen sebeplere bakacak olursak en sık görülen sebeplerden birisi ilaç kullanımı. Psikiyatrik ilaçlar, antidepresan kullanımı geç boşalma sebeplerinden birisi ki antidepresanları zaten biz erken boşalma tedavisinde sıklıkla kullanıyoruz. İlişki süresini bayağı uzatıyor çünkü. Hatta bundan 5 sene önce bir tane hasta gelmişti bana. Bir sene önce bir gecede 5 kere boşaldığını söylerken bu sene sadece bir kere boşaldığını ve onun da çok uzun sürdüğünü, kendisini çok yorduğunu söylemişti. Hastanın hikayesini biraz derinleştirdiğimiz zaman hastanın 6 aydan beri antidepresan kullandığını tespit etmiştik. Bununla ilgili bir videom da var zaten antidepresan kullanımına bağlı. Orada hangi antidepresanın en çok bu konuda sıkıntı yarattığını görebilirsiniz. Ondan sonra ikinci en çok görülen sebep de travmatik mastürbasyon sendromu. Yani kişinin kuru, baskılı bir şekilde mastürbasyona kendini alıştırması ve vajenin içine girdiği zaman vajenin hazzını, basıncını hissedememesi, sanki penisinin bir boşlukta geliyormuş gidiyormuş hissi yaratması ve boşalamadığı için penisini dışarı çıkartıp dışarıda mastürbasyon yaparak boşalmak zorunda kaldığı ve bu hastalar kendi partnerinin vajinin geniş olduğunu iddia edebilirler. Normalden daha geniş olduğunu iddia edebilirler. Hissetmediğini iddia edebilirler. Bu hastalarda aslında travmatik mastürbasyon sendromu var. Tedavisi zaten kolay. Hasta pornografiyle mastürbasyon tamamen bıraktığı zaman belli bir süre sonra hazza açık kaldığı zaman bu hastalarda bu durum düzeliyor. Kısa süre içerisinde düzeliyor. Onun dışında en sık görülen sebeplerden birisi de çift ilişkisinde problem olması. Yani çift arasında kin, öfke, nefret, düşmanlık ve intikam duyguları varsa, bu duygular saygı ve sevgi duygularının önüne geçtiyse, çift içerisinde erkek kadından haz almayı, yani boşalarak haz almayı kendine suç ya da kefaret olarak görüyorsa kişi boşalmayabilir ya da geç boşalabilir. Bu bilinçaltından meydana gelen bir şey. Hasta bunun farkına varmayabilir. Ya da hastanın kafasında başka problemler varsa, eski eşiyle ya da çocuklarıyla ya da başka bir problem varsa da hakikaten geç boşalma bazen bunlara bağlı meydana geliyor. Nadir de olsa gene gördüğümüz sebeplerden bir tanesi. Bunun dışında da aynı zamanda bir de tavucu seksi seçen ya da Kamasutra gibi doğu seksini tercih eden erkekler olabiliyor. Bu erkekler de seksi çok yavaş bir şekilde saatlerce yapabiliyorlar. Bu isteğe bağlı gelişen bir şey. Burada kişinin tercihiyle ilgili bu da. Onun dışında dediğim gibi geç boşalma gerçekten önemli cinsel fonksiyon bozukluklarından bir tanesi. Yalnız hastalar geç boşalmayla kuru boşalmayı bazen birbirine karıştırabiliyorlar. Kuru boşalmada hasta orgazm olur. Ama geç boşalmada hasta orgazm olmaz. Kuru boşalmayı biz gene ilaç kullanımına bağlı, özellikle alfa bloker dediğimiz prostat ilaçlarını kullanan hastalarda kuru boşalma görebiliyoruz. Ya da daha ergenliği bitirmemiş, ergenliğin tamamlamamış kişilerde mastürbasyon yaptığı zaman gene kuru boşalma olabiliyor. Kuru boşalma geç boşalma demek değil. Kuru boşalma da gene cinsel fonksiyon bozukluklarından bir tanesi. Hatta hasta kuru boşalma olduğu için boşalmadığını düşündüğü için gene ilişkiye devam edebiliyor ve saatlerce uzatabiliyor ilişkisini. O hastalarda yani kolay bir tedavisi var. Dediğim gibi kuru boşalma geç boşalmadan farklı. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.